Merhaba dostlar, Gökyüzü gündemine hoş geldiniz. 7 Ağustos 2025 tarihinde Mars Terazi burcuna geçiyor ve bu gökyüzü görünümü oldukça dikkat çekici ve dinamik etkiler barındırıyor. Hem bireysel hem de kolektif düzlemde güçlü farkındalıklar, yüzleşmeler ve krizleri beraberinde getirebilecek bir gün. Mars Terazi burcuna geçtiğinde enerjisini uzlaşma, adalet, ilişkiler ve diplomasi alanlarına yönlendirir. Ancak Mars burada zararda çalışır. Yani doğrudan net, keskin hareket edemeyebilir. Kararsızlık, pasif agresif tepkiler veya ilişkilerde güç mücadelesi gündeme gelebilir. Çek odasınız efendim. Üstelik Mars, Koç burcunda retro Satürn ve retro Neptün kavuşumuna yaptığı karşıtlık çok daha derin bir krizi tetikliyor. Satürn-Neptün kavuşumu ideallerin yapısal engellere çarpması anlamına gelir. Bir tür gerçeklik testi gibidir. Bu kavuşum retro olduğu için geçmişten gelen ideallerin, inançların ve yapısal sistemlerin sorgulanması söz konusu. Mars karşıtlığı ise bu içsel çözülmenin dışarıya öfke, çatışma, pasif agresif direniş veya ilişkisel kaos olarak yansımasına neden olabilir. İlişkilerde hayal kırıklıkları, beklentilerin yıkılması, toplumsal düzlemde diplomatik gerilimler, adaletsizlik duygusu, pasif agresif çıkışlar, bastırılmış öfkenin patlaması bu dönemin temaları olabilir. Mars'ın Terazi burcuna geçtiği esnada retro Merkür ve retro Plüto arasında da bir karşıtlık var. Aslan'daki retro Merkür kişisel ifade, ego ve yaratıcılıkla ilgili zihinsel süreçlerin yeniden gözden geçirilmesini temsil ederken karşısındaki retro Plüto kolektif güç, manipülasyon ve dönüşüm baskılarını açığa çıkarıyor. Bu karşıtlık zihinsel saplantılar, eski fikirlerle yeniden yüzleşme, otoriteyle fikir çatışmaları, bilginin gücünü kötüye kullanma veya manipülatif iletişim, teknoloji, medya, yönetim alanlarında krizlere neden olabilir. Ayrıca retro etkiler bu krizlerin geçmişten gelen hala çözülmemiş meselelerle ilgili olduğunda gösteriyor. Aynı anda Güneş ile Lilith arasında da bir kare var. Bu kare oldukça yoğun ve karanlık bir tema taşıyor. Güneş egoyu, bilinci ve görünür kimliği temsil ederken Lilith bastırılan arzu, öfke ve gölge tarafımızı temsil eder. Bu kare açı özellikle güç savaşlarını, cinsel ve duygusal bastırmaların patlamasını, kadın erkek rollerinde isyanları, kıskançlık, kontrol arzusu ve bastırılmış duyguların yüzeye çıkmasını gündeme getirir. Ego ile gölge benliğin çarpışması yaşanabilir. Kişisel ifadeyi baskılayan, aşağılayan veya karanlık yönlere zorlayan dışsal etkilere dikkat etmek gerekir. Jüpiter'le Ay arasında da bir kare açı var. Aynı anda duygular ile inançlar arasında bir gerilim. Ay Oğlak'ta soğuk ve kontrollüdür. Jüpiter Yengeç'te duygusal büyümeyi ve korumacılığı temsil eder. Bu kare ailevi sorumluluklar ile bireysel inançlar arasında çatışma yaratabilir. Duygusal aşırılıklar içe kapanma ya da bastırılmış duyguların şişmesiyle dışa vurum şeklinde olabilir. Aşırı korumacılık, duygusal manipülasyon veya doğru olanı yapma adına duyguların bastırılması yaşanabilir. 7 Ağustos 2025 birden fazla karşıtlık ve kare açıyla kolektif düzlemde yoğun bir basınç, farkındalık ve yüzleşme getiriyor. Özellikle ilişkiler, kişisel haklar, ifade özgürlüğü ve toplumsal adalet temaları öne çıkarıyor. Bu tarih civarında ilişkilerde kırılma veya çözülme yaşanabilir. Eski konular, bastırılmış duygular, geçmişe dair hayal kırıklıkları yüzeye çıkabilir. Manipülasyon, iletişimde güç savaşları ve otoriteye karşı tepki dikkat çekebilir. Zihin ve ruh geçmişten gelen yükleri bırakmak için zorlanabilir. Bu süreçte tepki vermeden önce düşünün, karşıtlıklar sizi duygusal uçlara savurabilir. İlişkilerde netlik ararken karşı tarafın sınırlarına da saygı gösterin. Geçmişten gelen meselelerle yüzleşin
ama kendinizi suçlamayın. Bastırılmış öfkenizi yaratıcı veya yapıcı alanlara yönlendirin. Bilgi kirliliğinden uzak durun. Manipülatif iletişimlere dikkat edin. Bu tarihte yaşanacak etkiler kısa süreli değil, özellikle 15 Ağustos'a kadar devam eden Mars karşıtlığı kişisel haritalarda ilişkiler, mücadele alanları ve kararlarda ciddi değişimler yaratabilir. Merhaba koçlar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimize Mars'ın Terazi burcuna geçişi var. 7 Ağustos'ta Mars Terazi burcuna geçiyor. Mars sizin yönetici gezegeniniz. Yani Mars'ın burç ve ev değiştirmeleri sizi doğrudan etkiler. 7 Ağustos'ta Mars Terazi burcuna yani 7. evinize geçerek ilişkiler, ortaklıklar ve açık düşmanlıklar alanına yerleşiyor. Bu geçiş ilişkilerde mücadele, karar alma zorunluluğu, ortaklıklarda dengenin bozulması, evlilikte agresyon, yüzleşme, hak arayışı getirebilir. Ancak esas kritik nokta Mars'ın 1. evinizdeki Retro Satürn ve Neptün kavuşumuna karşıt açı yapmasıdır. Bu kavuşum sizin kimliğinizle, fiziksel gücünüzle ve yaşam yönünüzle ilgili eski korkuları, karmaşaları ve içsel kısıtlanmaları tetiklerken Mars bu çatışmayı dış dünyadan gelen bir ayna olarak size yansıtır. Ben kimimle biz neyiz arasındaki çatışmadan bahsediyor olacak bu karşıtlık. Kendi yönünüzü bulmak isterken partner ya da ortak tarafından engellenmek ya da yönlendirilmeye çalışılmak, geçmişten gelen kimlik krizlerinin ve otorite baskılarının ilişkiler yoluyla yeniden yüzeye çıkması, dışsal çatışmaların içsel bir yeniden yapılanma için fırsat yaratması, bu dönem bitmemiş ilişkiler, eski bağlar ya da çözülmemiş ilişki karmalarının yeniden gündeme gelmesi neden olabilir. Karşı tarafla yaşanan çatışmalar aslında kendi içsel parçalarınızla yüzleşme alanı sunuyor. Aynı anda Retro Merkür ile Retro Plüto arasında da bir karşıtlık var. Zihinsel olarak aşk, çocuklar, hobiler ve kişisel yaratıcılığınız ile topluluklar, sosyal çevre ve idealler arasında bir zihinsel, iletişimsel gerilim yaşanabilir. Özellikle eski aşklar, çocuklarla ilgili konular, yaratıcı projelerle ilgili kararlar geri dönebilir. Arkadaş çevrenizden gelen baskılar ve grup içinde yaşanabilecek güç mücadeleleri size zor kararlar aldırabilir. Manipülatif sözler, kıskançlıklar ya da ego savaşlarına açık bir dönem. Bu açı aynı zamanda çocuklar ve romantik partnerle yaşanabilecek geçmişe dayalı bir hesaplaşmayı da tetikleyebilir. Aynı anda Güneş ve Lilith arasında da bir kare açı var. Bu kare özellikle duygusal ve cinsel ilişkilerde bastırılmış arzu, kıskançlık ve güç savaşlarını tetikleyebilir. Özdeğer, yaratıcılık ve eğlence alanında kendinizi göstermek isterken karşı taraftan gelen gizli kıskançlık, çekişme ya da kontrol arzusu hissedebilirsiniz. Aşk hayatında krizli yüzleşmeler gündeme gelebilir. Finansal olarak ise başkalarıyla paylaşılan kaynaklar konusunda dikkatli olunmalı. Vergi, borç, nafaka, kredi gibi konularda gündeme gelebilir. Yine aynı anda Jüpiter'le Ay arasında bir kare açı var. Bu kare açı aile, ev yaşamı ve kariyer, sosyal statü arasında bir gerilimi işaret ediyor. Aileden gelen talepler ile mesleki sorumluluklar arasında kalabilirsiniz. Duygusal destek arayışınız işle ilgili baskı nedeniyle ikinci plana itilebilir. Jüpiter'in yengeçteki etkisi ailenizden büyük destek veya genişleme vaat ederken Ay kariyer alanında duygusal soğukluk, yalnızlık ve yük hissi yaratabilir. Bu dönemde duygusal kararlarla profesyonel yaşamı karıştırmamak ve sağlam temelli hedeflerde ısrarcı olmak gerekiyor. Bu dönemde ilişkilerde sınırlarınızı bilin. Mars-Satürn karşıtlığı geçmişin kırılganlıklarını yeniden gündeme taşıyabilir. Sağlıklı sınırlar çizmek duygusal patlamaları azaltacaktır. Fiziksel sağlığınıza özen gösterin. 1. evdeki Retro-Satürn-Neptün kavuşumu bağışıklık düşüklüğü, yorgunluk, beden-zihin dengesizliği yaratabilir. Mars'ın bu bölgeye karşıtlığı da kazalara ve öfke kaynaklı streslere açık hale getirir.
Duygusal zekanızı kullanın. Merkür-Plüto karşıtı düşünsel saplantılar ve takıntılı düşünceler yaratabilir. Objektif kalmak önemli bu süreçte. Yaratıcılığınızı bastırmayın. Güneş Lilith karesi sizi görünmez hissettirebilir ama bu içsel ışığınızı daha da parlatmanız gerektiğine işarettir. Kalbinizden gelen sesi bastırmayın. Ev ve kariyer dengesini yeniden kurun. Bu dengeyi gözetmek içsel huzur ve ilerleyiş için kritik olacaktır. Sevgili koçlar, bu dönem savaşçı kimliğinizi içsel barışçılıkta buluşturma zamanıdır. Kendinizle, bedeninizle, geçmişinizle ve ilişkilerinizle yeni bir denge kurmak için zorlayıcı ama dönüştürücü bir gökyüzü sizi bekliyor. Eski yüklerden özgürleşmek için gereken aynalar karşınızda olacak. Verimli ve mutlu bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba boğalar, gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Mars'ın 7 Ağustos'ta Terazi burcuna geçmesi var. Mars'ın Terazi burcuna geçmesiyle birlikte 6. eviniz hareketleniyor. Bu alan günlük işler, iş ortamı, sağlık, hizmet, ilişkileri ve yaşam düzeninizle ilgilidir. Mars burada iş hayatında rekabeti, gündelik yaşamda sıkışıklığı, sağlıkla ilgili konularda hassasiyetleri, alt-üst ilişkilerinde tartışmaları gündeme getirebilir. Üstelik bu geçiş sizin 12. evinizdeki retro Satürn ve Neptün kavuşumu ile karşıtlık oluşturuyor. Bu kavuşum bilinçaltı korkular, geçmişin travmaları, kontrol dışı durumlar ve ruhsal yorgunluklara işaret ediyor. Bu karşıtlık ne anlama geliyor? Görünmeyen düşmanlıklarla yüzleşme zamanı. Arkadan dönen işler, sizi sabote eden kişiler ya da kendinizi sabote etme eğilimleriniz ortaya çıkabilir. Sağlıkla ilgili ihmal edilmiş kronik durumlar veya ruhsal yorgunluklar fiziksel olarak su yüzüne çıkabilir. İş yerinizde arkanızdan dönen gizli rekabetler, pasif agresif davranışlar ya da sabrınızı test eden durumlar gündeme gelebilir. Ruhsal anlamda izole olma isteğiyle günlük sorumluluklar arasında bocalayabilirsiniz. Bu dönem bilinçaltınızı temizlemek ve kendi içsel sabotajcılarınızla yüzleşmek için güzel bir fırsat. Psikolojik destek almak, inzivaya çekilmek, meditasyon veya rüyalarla çalışmak şifa sağlayabilir. Bu esnada retro Merkür ile retro Plüto arasında bir karşıtlık var. Zihinsel olarak aile, yuva, içsel güvenlik ile toplumsal statü, kariyer, dış dünyadaki imaj arasında güçlü bir zihinsel gerilim yaşanabilir. Bu karşıtlık aile içinde gizlenmiş sırların ortaya çıkmasına, ev alanıyla ilgili kararların kariyere yansımasına, evden çalışmak, taşınmak, iş yuva dengesini yeniden kurmak ihtiyacına neden olabilir. Plüton'un 10. evdeki etkisi sizi baskı altına alabilir veya dönüşümle yüzleştirebilir. Özellikle otorite figürleriyle patron, yönetici, ebeveyn ilişkilerde zorlayıcı konuşmalar yaşanabilir. Aynı anda Güneş'le Lilith arasında bir kare açı var. Bu kare açı ev, aile, ilişkiler, ortaklıklar arasında duygusal, cinsel ve kontrol temalı krizlere işaret eder. Aile içindeki bir baskı eşinizle veya partnerinizle aranızda bir gerilim yaratabilir. Evlilikte ya da partnerlikte bir tarafın kendini dışlanmış ya istenmeyen hissettiği durumlar yaşanabilir. Bastırılmış öfke veya kıskançlık gibi temalar gün yüzüne çıkabilir. Bu açı özellikle kadın figürleriyle çatışmaları, evlilikte cinsel ya da duygusal gerilimleri tetikleyebilir. Aynı anda Jüpiter'le Ay arasında da bir kare açı var. Bu kare iletişim, eğitim, seyahat ve inanç sistemleri arasında bir gerilim yaratabilir. Özellikle kardeşler, yakın çevre veya komşularla iletişim krizleri, uzaklar, yurt dışı akademik meselelerde duygusal çıkmazlar, bir şeyi öğrenme ya da öğretme sürecinde motivasyon kaybı yaşanabilir. Jüpiter 3. evde zihinsel büyümeyi, kısa seyahatleri veya eğitsel faaliyetleri teşvik ederken Oğlak'taki Ay sizi duygusal olarak daha temkinli ve karamsar yapabilir. Bu nedenle iletişimde duygusal mesafe, seyahat planlarında belirsizlik, eğitimle ilgili net olmayan duygular
gündeme gelebilir. Bu süreçte ne yapmalısınız? İş ortamınızdaki huzursuzluklara karşı farkındalık geliştirmelisiniz. Mars 6. evdeyken gereksiz çatışmalardan uzak durun, sağlığınızı ön planda tutun. Ruhsal detoks yapma zamanı 12. evdeki retro Satürn Neptün size bilinçaltınızı temizleme, eski korkulardan özgürleştirme fırsatı sunuyor. Rüyalarınıza dikkat edin, sezgileriniz güçleniyor olacak. Aile ile ilişkilerde net olun. Merkür-Plüton karşıtlığı aile içi bastırılmış sorunların çözülmesini sağlayabilir. Ancak dürüstlük ve şeffaflık şart. Partnerinizle güç savaşlarına girmeyin. Güneş Lilith karesi ya benimsin ya kara toprağın duygusunu tetikleyebilir. Güven temelli iletişim kurmak bu gerilimi aşar. Fikirlerinizi savunurken esnek olun. Ay-Jüpiter karesi zihinsel çatışmaları büyütebilir. Sabit fikirli olmak yerine dinlemek ve anlayışlı olmak kazandıracaktır. Sevgili boğalar, bu dönem ruhsal derinliğinizi keşfedeceğiniz, bilinçaltı blokajlarınızı çözüp yaşam dengenizi yeniden yapılandıracağınız önemli bir geçiş. Fiziksel ve zihinsel sağlığınızı korumanız çok önemli. Arınma, sadeleşme ve yeniden yapılanma temalarıyla bu süreci destekleyin efendim. Verimli ve mutlu bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba ikizler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Mars'ın Terazi burcuna geçişi var. 7 Ağustos 2025'te Mars Terazi burcuna geçiyor ve 15 Ağustos'a kadar etkili olan bu sert kombinasyonu inceliyoruz şu anda. Mars'ın Terazi burcundaki geçişi sizin 5. evinizde aktive ediyor. Aşk ilişkileri, çocuklar, yaratıcılık, sahne, eğlence, keyif, risk alma ve spekülatif girişimler. Mars burada tutkuları arttırırken aynı zamanda gerilimli aşk ilişkilerini, çocuklarla ilgili tartışmaları ve yaratıcı projelerde kararsızlıkları tetikleyebilir. Ancak esas mesele 11. evinizdeki retro Satürn ve Neptün kavuşumuyla gelen karşıtlık, arkadaş çevresi, topluluklar, gelecek planları, sosyal projeler ve idealleri temsil eder 11. ev. Bu karşıtlık sizde şu etkileri yaratabilir. Aşk hayatınızda sosyal çevreniz arasında denge kurmakta zorlanabilirsiniz. Bir ilişki arkadaş çevreniz tarafından onaylanmayabilir veya siz bir arkadaşınıza aşık olabilirsiniz. Gelecek planlarınız ile keyif alanlarınız çatışıyor. Sizi mutlu eden bir şeyi sürdürmek ile sorumluluklar arasında ikilem yaşayabilirsiniz. Yaratıcılığınızda tıkanmalar olabilir. İlham eksikliği ya da başkalarının beklentileri yüzünden sanatsal bir projeye ara vermek söz konusu olabilir. Arkadaşlık ilişkileri, hayal kırıklıkları, gizli kıskançlıklar veya ihanet ile test edilebilir. Bu süreç kalbinizle hayalleriniz arasında kurduğunuz köprüyü sağlamlaştırma dönemidir. Gerçek dostluk ile yüzeysel çevre ayrımını yapmanız önemli olacak. Aynı anda retro Merkür ile retro Plüto arasında da bir karşıtlık var. Zihinsel düzlemde çok güçlü etkiler altındasınız. 3. evdeki retro Merkür yakın çevreyle işte kardeşler, komşular, kuzenler, arkadaşlar ilişkileri, kısa seyahatleri, bilgi alışverişini ve öğrenmeyi temsil ediyor. 9. evdeki Plüto ise yüksek öğrenim, inanç sistemleri, yabancılarla ilişkiler, uluslararası bağlantılardan bahsediyor. Bu karşıtlık fikir savaşlarını, zihinsel dönüşümleri ve baskı yaratan öğrenim süreçlerini işaret edebilir. Akademik süreçler, resmi başvurular, vize, pasaport işleri, mahkemeler veya eğitim konuları stresi olabilir. Bir bilgiye saplanıp kalmak, sabit fikirli olmak yerine zihinsel esneklik kazandıracak yeni bakış açılarına yönelmelisiniz. Felsefi krizler veya inançsal sorgulamalarda bu dönemde yoğunlaşabilir. Yine aynı günde Güneş'le Lilith arasında bir kare açı var. Güneş 3. evdeyken ifade gücünüz yükselir. Ancak Lilith 6. evdeki etkisiyle kelimelerinizin yanlış anlaşılması, özellikle iş ortamında çatışmalarına neden olabileceğini gösteriyor. Bu iş arkadaşlarıyla güç savaşları, ofiste kıskançlık enerjileri, sağlıkla ilgili bastırılmış bir öfkenin fiziksel belirtilere dönüşmesi gibi durumlara neden olabilir.
Sözlü iletişimde keskin, iğneleyici ya da sert çıkışlar yapmak yerine içinizde biriken şeyleri yaratıcı bir dille dökmek daha iyileştirici olacaktır. Yine aynı gün Jüpiter'le Ay arasında bir kare açı var. Maddi konulara dikkat. Bu kare para harcama, biriktirme dengesi, gelir gider dengesizliği, miras, nafaka, borç gibi ortaklı finansal meselelerde stres yaratabilir. Jüpiter 2. evde kazançları büyütmek istese de Ay 8. evde duygusal güvensizlik nedeniyle parasal risklerden korkmanıza ya da birinin parasal taleplerinden dolayı baskı hissetmenize neden olabilir. Dikkatsiz harcamalar, lüks tüketim arzusu, kendimi ödüllendireyim derken bütçeyi aşmak gibi durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Temkinli olun. Bu süreçte aşk ilişkilerinde ve arkadaş çevresinde sınırlarınızı netleştirmeniz önemli olacak. İdealize ettiğiniz kişi ya da dostluklar sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Sanatsal çalışmalarınızı gözden geçirin. İlham tıkansa da yeniden şekillendirme zamanı olabilir. Sözcüklerin gücünü doğru kullanın. Aslandaki retro Merkür sertleşmeye eğilimlidir. Sözlü çatışmalar, geri dönüşü zor kırgınlıklar yaratabilir. Maddi güvenliğiniz için net plan yapın. Ay Jüpiter karesi gereksiz lüks harcamalardan uzak durmanız gerektiğini gösteriyor. Duygularınızı dönüştürün. Bu süreç içsel olarak sizi büyütmek için geliyor. Özellikle zihinsel ve duygusal olarak daha derin farkındalıklara erişebilirsiniz. Sevgili ikizler, bu gökyüzü süreci zihinsel derinleşme, ilişkilerde netleşme, maddi düzenleme ve yaratıcılığınızı gerçek zemine oturtma zamanı diyor. Tüm bu karşıtlıklar, kareler sizi daha bilinçli bir noktaya taşımak için var efendim. Mutlu ve verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba yengeçler, gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Mars'ın Terazi burcuna geçişi var. 7 Ağustos'ta Mars Terazi burcuna geçiyor ve sizin 4. eviniz aktive oluyor. Aile içi dinamikler, ebeveynlerle ilişkiler, ev, yerleşim, kökler, içsel güvenlik alanınız. Ancak Mars bu yerleşimiyle 10. evinizdeki retro Satürn ve retro Neptün kavuşumuna karşıtlık yapıyor. Bu kariyer ev dengesi gibi çok temel bir temada sizi zorlayabilir. Bu karşıtlıkla birlikte aile bireyleriyle kariyer sorumluluklarınız çatışabilir. Anne baba arasında arabuluculuk yapmak zorunda kalabilirsiniz. Evde huzur ararken dış dünyadaki yükümlülükler sizi içsel olarak bastırabilir. Kariyer hedefleriniz netlikten uzak olabilir. İşteki belirsizlikler aile hayatına yansıyabilir. Aynı zamanda bir taşınma, evde dekorasyon ya da güvenliğinizi ilgilendiren konular agresif biçimde gündeme gelebilir. Mars 4. evdeyken ev kazalarına, alelacele kararlarla ev değiştirme isteğine ya da ani taşınma kararı almaya da yatkın olabilirsiniz. Ancak retro Neptün etkisiyle bu kararlar gerçekçi olmayabilir. Aynı anda retro Merkür ile retro Plüton arasında da bir karşıtlık var. Bu dönem özellikle maddi konular açısından çok dikkatli olunması gereken bir süreç. Gelir, değerler, para kazanma süreçleriyle ortak kaynaklar, kredi, borç, miras, finansal krizler karşı karşıya geliyor ve bu karşıtlık ortak hesaplarda eşin geliriyle ilgili bir belirsizliğe ya da kayba işaret edebilir. Parasal konularda yapılan bir yanlış anlaşma hukuki sürece dönebilir. Gizli kalan bir borç ya da gecikmiş bir ödeme gündeme gelebilir. Merkür retrosu Aslan'da olduğundan maddi meselelerde gurur veya ego temelli kararlarda hatalara açık olur. Parasal konularda imzadan, anlaşmadan ve borç almaktan kaçınmanız önemli. Aynı anda Güneş ile Lilith arasında bir kare açı var. Güneş para evinizde parlamaya çalışırken Lilith 5. evden onu sert bir şekilde zorluyor. Bu durum aşk için yapılan masraflar, çocuklarla ilgili finansal sorumluluklar, yaratıcı projelerde özgüven krizleri gibi konuları tetikleyebilir. 5. ev aynı zamanda sahne, kendini ifade, flört ve eğlenceyi de temsil eder.
bu alanlarda gizli kıskançlıklar, öfke patlamaları ya da görünmeyen sabotajlarla karşılaşabilirsiniz. Jüpiter'le Ay arasında da bir kare açı var aynı anda. Bu kare özellikle ilişkilerde dikkat çekici bir enerjiye işaret ediyor. Jüpiter yükselenizden sizi büyütüyor, geliştiriyor, iyimserlik katıyor. Ancak karşıt evdeki Ay, Oğlak Burcu'nda size karşınızdaki kişiler bu kadar güven vermiyor hissi yaşatıyor. Bu süreçte ilişkilerde ben mi fedakarlık ediyorum, o mu sorusunu sordurabilir. Evli olanlar eşleriyle duygusal bir soğukluk ya da sorumluluk yüküyle yüzleşebilirler. Bekar olanlar ise kendilerini ifade ederken ya aşırı fedakar ya da aşırı kontrollü davranabilirler. Bu kare kendinizi büyütürken ilişkileri ihmal etmemeniz gerektiğini öğütlüyor. Duygusal denge çok önemli. Bu süreçte kariyer ve aile arasında kaldığınızda uzun vadeli gerçekçileri göz önünde bulundurun. Mars'ın aceleci kararları yanıltıcı olabilir. Maddi risklerden mutlaka kaçının. Ortaklı finansal işlerde özellikle detaylara dikkat edin. İlişkilerde kontrol değil, anlayış ön planda olsun. Kırıcı sözler ya da aşırı hassasiyet konuları büyüyebilir. Kendinize vakit ayırın. Jüpiter'in yükselenizdeki etkisiyle ruhsal büyüme ve iyileşme fırsatlarını değerlendirin mutlaka. Ev içinde küçük kazalara, elektrik, tesisat arızalarına dikkat edin. Mars ev kazalarını tetikleyebilir. Sevgili yengeçler, bu dönem adeta iç dünyanızı dış dünyayla dengelemeye çalıştığınız bir köprüden geçiyorsunuz. Ev, kariyer, ben, biz, paylaşmak zorunda olduklarım hepsi test ediliyor. Bu farkındalıklar sayesinde daha sağlam, daha güçlü, daha gerçekçi bir yol haritası çıkarabilirsiniz. Verimli ve mutlu bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba aslanlar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Mars'ın Terazi burcuna geçişi var. 7 Ağustos'ta Mars Terazi burcuna geçiyor ve Mars'ın Terazi burcuna geçişiyle birlikte iletişim, yakın çevre, kardeşler ve eğitimle ilgili konular ön plana çıkarken bu alanlarda gerilimli kararlar, sert sözlü çatışmalar yaşanabilir. Mars burada 9. evinizdeki retro Satürn ve retro Neptün kavuşumuna karşıt açı yapıyor. Bu kombinasyon şu temaları vurguluyor: eğitimle veya hukuki meselelerle ilgili kararsızlıklar, yurt dışı bağlantılı işler, akademik hedefler veya inanç sistemleriyle ilgili kafa karışıklıkları, yolculuklar esnasında ertelenmeler, iletişim kazaları veya teknik problemler, kardeşler veya yakın akrabalarla geçmişten gelen meselelerin yeniden gündeme gelmesi. Zihinsel olarak yoğun bir dönem olabilir, ancak Satürn ve Neptün retroda olduğundan neyin doğru bilgi olduğu konusunda yanılma riski çok yüksek. Kısacası gerçekçi olmayan hedeflere yönelme veya fikir savaşlarına girme eğiliminde olabilirsiniz. Dikkatli olun. Aynı anda retro Merkür ile retro Plüton arasında bir karşıtlık var. Merkür'ün Aslan burcunda retro pozisyonda olması kendi düşüncelerinizi ifade etme biçiminizde hatalara, yanlış anlaşılmalara ve geçmiş meselelerin yeniden gündeme gelmesine sebep olabilir. Bu retro karşısındaki retro Plüton'la karşıtlık kurduğunda ilişkilerde kontrol savaşları, partnerle iletişimde güç oyunları, ego temelli sözlerin büyük kırgınlıklara yol açması, geçmişteki bir ilişkinin yeniden ortaya çıkması gibi etkiler yaşanabilir. Ağzınızdan çıkan kelimeler çok etkili olabilir. Özellikle partnerinize veya danışanlara karşı ani çıkışlardan kaçının. Yine aynı esnada Güneş ile Lilith arasında bir kare açı var. Güneş burcunuzda parlarken Lilith de 4. evinizden ona bir meydan okuma gönderiyor. Bu kare aile bireyleriyle egosal çatışmalar, kendi kararlarınıza saygı beklerken aileden onay alamama, ev içi düzenin sizi sınırladığını hissetmeniz gibi temaları gündeme taşıyabilir. Bu dönem kendi gücünüzü göstermeye çalışırken ailevi bir gölgeyle yüzleşebilirsiniz. Eski kırgınlıklar tetiklenebilir. Özellikle anne figürüyle ilişkiler dikkat çekici olabilir.
Jüpiter'le Ay arasında da bir kare açı var aynı anda. Jüpiter'in 12. evdeki varlığıyla içsel büyüme süreci, ruhsal keşifler ya da geri planda yapılan çalışmalar gündemde olabilir. Ancak bu dönem 6. evdeki Ay ile kare yapması, günlük işlerde aksaklık, uyku bozuklukları, bedensel enerji düşüklüğü, gizli stres kaynaklarının sağlık üzerine baskı yaratması gibi durumlara yol açabilir. İş ortamında gündelik iş yükünüz artabilir. Sağlıkla ilgili kontroller ihmal edilmemeli, rutinleriniz değişebilir. Bu süreçte tartışmaların içine çekilmeden önce durun ve düşünün. Karşınızdakinin ne söylediğinden çok ne demek istediğini duymaya çalışın. Kendinizi ifade ederken gurur tuzağına düşmeyin. İçsel güçte gelen liderlik baskıcı olmadan da mümkün. Ev ve aile ile ilgili bastırılmış meseleleri açıkça konuşmak için doğru zaman olabilir. Ama saldırgan olmayın. Sağlığınıza dikkat edin. Ruhsal gerginlik fiziksel belirtilerle kendini gösterebilir. Dinlenmeye zaman ayırın. İlişkilerde esneklik önemli. Karşı tarafı değiştirmek yerine anlayış geliştirmeye çalışın. Sevgili aslanlar, bu gökyüzü size ben kimim ve kim olmak istiyorum sorusunu derin bir şekilde sorduruyor olacak. Bu süreçte başkalarının sizi nasıl gördüğü değil, sizin kendinizi nasıl hissettiğiniz önemli olacak. Özgüveninizi savunurken öfke yerine bilinçli duruşla ilerlerseniz bu dönemi dönüştürücü bir avantaja çevirebilirsiniz. Verimli ve mutlu bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba Başaklar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Mars'ın Terazi burcuna geçişi var. 7 Ağustos'ta Mars Terazi burcuna geçiyor ve ikinci evinize yerleşiyor. Sizi maddi kaynaklar, para kazanma yöntemleri, kişisel yetenekler ve değer algınızla ilgili mücadeleye yönlendiriyor. Mars burada hızlı kazançlar için riskli hamleler yaptırabilir, ancak karşısındaki retro Satürn ve Neptün kavuşumu yer alıyor. Bu da büyük finansal kararlarınızda hayal kırıklığına ve belirsizliklere açık olduğunuzu gösteriyor. Borçlar, krediler, miras veya ortak gelirlerde karmaşa yaşayabilirsiniz. Maddi destek beklediğiniz kişilerden hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Ortak hesaplarda ani çıkışlar, gerilimli konuşmalar, kendi değerinizi sorgulama, öz saygı sınavı yaşayabilirsiniz. Bu süreçte bütçenizi koruyun, harcamalarda idealist ya da savurgan eğilimlerden uzak durun. Maddi fedakarlıklar kısa vadede sizi zorlayabilir. Aynı anda Retro Merkür ile Retro Plüton arasında bir karşıtlık var. Retro Merkür 12. evdeki etkisiyle bilinçaltınızdaki eski meseleleri tetikliyor. Düşünceler zihninize doluşabilir. Ancak bunların çoğu geçmişten gelen kalıplarla ilişkilidir. 6. evinizdeki Retro Plüton bu zihinsel yüklerin günlük yaşamınıza ve sağlığınıza doğrudan yansımasına neden olabilir. Aşırı zihinsel analiz, uykusuzluk ve içe kapanma yaratabilir. İş ortamında geri plandaki gizli düşmanlıklar veya pasif agresif tavırlar sizi yorabilir. Psikomatik sağlık sorunları, örneğin mide, baş ağrısı, sindirim gibi bunlar baş gösterebilir. Hizmet ettiğiniz kişilerle de güç mücadelesi yaşamanıza neden olabilir. Bu süreçte kendi kendinize yaptığınız içsel konuşmalar oldukça etkili. Kendinizi yargılamak yerine şefkatle yaklaşın. Arkanızdan dönen işleri öğrenebilirsiniz bu süreçte. Yine aynı gün Güneş ile Lilith arasında bir kare açı var. Güneş 12. evde, Lilith 3. evde, özellikle sözlü iletişimlerde patlayıcı ve yıkıcı enerjilere işaret ediyor. Özellikle kardeşler, kuzenler, yakın çevre veya komşularla ilgili aniden gündeme gelen konular olabilir. Söylenen bir sözün sizi derinden yaralaması, duygusal krizlerin zihinsel takıntılara dönüşmesi, gizli kalmış konuşmaların açığa çıkması, bu süreçte düşünmeden konuşmak büyük pişmanlık getirebilir. Ayrıca geçmişten gelen bir mesele tekrar gündeme gelebilir. Aynı anda Jüpiter ile Ay arasında da bir kare açı var.
Jüpiter sizi sosyal çevre, arkadaşlıklar ve gelecek planlarının konusunda desteklemeye çalışıyor. Ancak Oğlak Burcu'ndaki Ay ile kare yaptığı bu günlerde arkadaş ortamında duygusal mesafeler, sosyal planlar ile kişisel istekler arasında gerilim yaratabilir. Aşk hayatında hayal kırıklığı ve duygusal soğukluk gibi etkiler görülebilir. Kalbiniz bir yanda sahnede olmak istiyor ama sosyal sorumluluklarınız sizi geri çekebilir. Aynı anda her şeyi yapmak zorunda değilsiniz. Kalabalıklar içinde yalnız hissetme olasılığınız da çok yüksek. Bu süreçte neler yapmalısınız? Finansal kararlarınızı netlik kazanana kadar bir kere erteleyin. İç sesinize kulak verin ama paranoya geliştirmemeye dikkat edin. Günlük yaşamınızdaki yükleri hafifletmeye çalışın. Ruhsal sağlık, fiziksel sağlığı etkiliyor. Yakın çevreyle iletişimde duygusal tepkiler yerine yapıcı tavırlar geliştirin. Sosyal çevre içinde gereksiz sorumluluklar almak yerine duygularınıza alan açın. Sevgili Başaklar, bu gökyüzü size ben ne kadar değerliyim sorusunu hem finansal hem duygusal düzeyde soruyor. Para, iş, ilişkiler, iletişim ve sağlık konuları arasında bir denge kurmak kolay olmayabilir ama bu süreç ruhsal büyümenizi hızlandırabilir. Kendi gücünüzü netleştirirken kendinize karşı daha anlayışlı, şefkatli ve koruyucu olun. Verimli ve mutlu bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba teraziler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Mars'ın sizin burcunuza geçmesi var. Mars 7 Temmuz'da sizin burcunuza geçecek. Kimliğiniz, ilişkileriniz, ikili mücadeleleriniz ve ev aile dengeniz büyük sınavlardan geçebilir. Mars'ın burcunuza geçmesiyle birlikte enerjiniz artıyor ancak bu enerji yapıcı mı yıkıcı mı olacak sorusunun yanıtı tamamen sizin tutumlarınıza bağlı. Mars 1. evdeyken ben merkezli, hızlı ve zaman zaman öfkeli bir tavır sergileyebilirsiniz. Aynı anda 7. evdeki retro Satürn ve Neptün kavuşumuna da karşıt açı yapıldığında ilişkilerde ciddi çatışmalar, eş ya da partnerle belirsizlik, mesafe, çözülmemiş meselelerin tetiklenmesi, ilişkilerde geçmişe takılı kalmak, karar verememek, karşınızdakini net görememek ve yanlış değerlendirmek gibi temalar ön plana çıkabilir. Bu karşıtlık ben mi biz mi çatışmasını yoğun biçimde tetikler. Mars'ın sizin bireysel hareket etmeye zorladığı bu dönemde karşı tarafın ihtiyaçlarını veya sınırlarını yok sayarsanız ilişki kopmaları yaşanabilir. Ancak bilin ki bu gerginlikler uzun süredir bastırdığınız gerçekleri açığa çıkarabilir. Aynı anda retro Merkür ile retro Plüton arasında bir karşıtlık var. Merkür Aslan'da, retroda sosyal çevre ve arkadaşlıklarla ilgili geçmiş meseleleri gündeme taşıyor. Bir arkadaşınızla olan eski bir tanışma, yeni tartışma yeniden su yüzüne çıkabilir. Aynı zamanda 5. evdeki retro Plüton'la karşıtlık kurduğunda aşk hayatında güç mücadeleleri, bir arkadaş grubunda dışlanma ya da manipülasyon hissi, çocuklarla ilgili önemli gelişmeler, geleceğe dair planlarınızın baskıcı eleştirilerle karşılaşması gibi temalar gündeme gelebilir. Özellikle romantik ilişkilerde geçmişin gölgeleri tekrar gündeme gelirken iletişim dengesini korumanız büyük önem taşıyor. İlişkilerde dürüst ama yıkıcı olmayan diyaloglar kurun. Aynı anda Güneş ile Lilith arasında da bir kare açı var. Bu açı arkadaş çevresi, sosyal ortamlar ve parasal değerleriniz arasında bir gerilim yaratıyor. Güneş 11. evde parlamak, kendinizi gruplar içinde göstermek istiyor ama Lilith 2. evden kendi değerini unuttun diyor. Sosyal çevrede özdeğer sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Maddi destek verdiğiniz kişilerden incitici davranışlar görebilirsiniz. Benim değerim anlaşılmıyor mu sorusuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Kendi ihtiyaçlarınızı görmezden gelerek başkalarına yatırım yapma eğilimi de ortaya çıkabilir. Bu kare hem özgüven hem özdeğer sorgulamalarını tetikler. Kendinizden ne kadar uzaklaştıysanız dış dünya o kadar üzerinize gelir. Jüpiter'le Ay arasında da aynı anda bir kare açı var. Kariyer ve aile arasında sıkıştığınız bir süreç olabilir. Jüpiter sizi toplumsal başarıya itiyor ama
Aysa Oğlak'ta aile, kökler ve iç huzuruna geri çekiyor. İş ve ev arasında denge kurmakta zorlanabilirsiniz. Üstlerle gerilim, evde sorumluluk artabilir. Aile büyükleriyle çatışmalar yaşayabilirsiniz. Kariyer hedefleri uğruna duygusal taleplerin göz ardı edilmesi söz konusu olabilir. Bu kare dış başarıya odaklanırken iç dünyanızı ihmal etmemeniz gerektiğini hatırlatıyor. Peki bu dönemde neler yapmalısınız? Mars'ın enerjisini öfkeye değil, kendinizi net bir şekilde ifade etmeye yönlendirin. Romantik ilişkilerde eski defterler açılabilir, sakinlikle yüzleşin. Finansal anlamda başkalarına değil, kendi değer sisteminize güvenin. Aile iş dengesinde yıpranmamak için net sınırlar belirleyin. İlişkilerde gerilimli ama dönüştürücü bir süreçten geçtiğinizi unutmayın. Sevgili teraziler, bu dönem ben kimim, ne istiyorum ve bunu başkalarıyla nasıl dengede tutabilirim sorularının altını kalın harflerle çiziyor. Mars size güç verirken gökyüzü sizi dikkatli, bilinçli ve kararlı olmaya davet ediyor. Gerçek sizi görmek ve göstermek için bu zorlayıcı süreç aslında büyük bir fırsat olabilir. Verimli ve mutlu bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba akrepler, gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Mars'ın terazi burcuna geçişi var. Bu dönem özellikle içsel dönüşüm, bilinçaltı temalar, psikolojik temizlik, sağlık, hizmet ve ilişki döngüleri açısından önemli sınavlar ve farkındalıklar getirebilir. 7 Ağustos'ta Mars 12. evinize girişi sizi biraz içe çeken ve bastırılmış öfkeyle yüzleştiren bir enerji taşır. Mars burada gizli düşmanlar, bastırılmış öfke, ruhsal hesaplaşmalar gibi temaları gündeme getirirken karşısındaki Satürn ve Neptün kavuşumu günlük yaşam, sağlık ve çalışma düzeyiyle ilgili ciddi bir çözülme ya da yeniden yapılanma sürecine işaret ediyor. Gizli çalışan krizler, beden-ruh dengesizliği gibi etkiler sizi sarabilir. İş ortamında belirsizlik, görev tanımının silikleşmesi gibi durumlar ortaya çıkabilir. Sıkışma, bıkkınlık, tükenmişlik sendromu yaşayabilirsiniz. Gizli ya da bastırılmış bir öfkenin fiziksel rahatsızlıklara dönüşmesi söz konusu olabilir. Bu açı özellikle sağlıkla ilgili bir uyarı barındırıyor. Zihinsel ve ruhsal yüklerinizi göz ardı etmeyin. Günlük yaşamınızda sistemsizliğe, belirsizliğe tahammül etmekte zorlanabilirsiniz. Mars bu içsel yükü patlama noktasına getirebilir. Aynı anda retro Merkür ile retro Plüton arasında bir karşıtlık var. Retro Merkür size mesleki kararlar, kariyer planları ve otorite figürleriyle iletişimde aksamalar yaşatabilir. Üstelik Plüton da geri harekette aile, ebeveynler, kökler ve geçmiş travmalarla ilgili bastırılmış konuları su yüzüne çıkarabilir. Meslek ve aile arasında geçmişten gelen travmatik çatışmalar. Toplumsal imaj ile içsel kimlik arasında kopukluk. Üstlerle iletişimde sertleşme ya da mesafe. Ailede kontrol veya manipülasyon mücadeleleri gibi temalar ön plana çıkabilir bu süreçte. Bu süreç kariyer yolculuğunuzu içsel yapınızla uyumlu hale getirmenizi istiyor. Hangi başarı sizin için anlamlı? Hangi kök sizi tutuyor ya da geride bırakıyor? Sorunlar derinleşebilir. Aynı anda Güneş ile Lilith arasında bir kare açı var. Güneş parlamak isterken Lilith benliğinizin karanlık yüzüyle yüzleşmenizi istiyor. Bu da dış dünyaya yansıttığınız imajla iç dünyanız arasında bir çatışma, öfke veya özgünlük arzusu yaratır. Kendi yolunuzu inşa etme arzusu ama bunu yaparken çevrenizle çatışma, otoriteye karşı isyan etme dürtüsü, dışa karşı güçlü görünmeye çalışma, içeride ise bastırılmış öfke, benim kimliğim neden görünmezden geliniyor gibi sorular gündeme gelebilir. Bu açı özellikle kadın figürlerle, anneyle veya yöneticilerle çatışma yaratabilir. Ancak bu özbenliğinizi yeniden tanımlamanız için bir fırsattır. Aynı anda Jüpiter'le Ay arasında bir kare açı var. Bu kare açı size eğitim, yolculuklar, inançlar, kişisel vizyon ile günlük düşünce biçiminiz arasında gerilime sokabilir. İnanç sistemleriniz sorgulanabilir. Seyahat planlarında aksamalar olabilir. Eğitim ve yüksek öğrenimle ilgili gerilimler, kardeş, kuzen ve yakın çevreyle ilgili
fikir çatışmaları gündeme gelebilir. Düşüncelerinizi genişletmek isterken dar bakış açısına sahip kişilerle gerilim yaşanabilir. Bu da sizi yeni bir zihinsel sınırlar çizmeye zorlayabilir. Peki bu dönemde ne yapmalıyız? Sağlığınıza odaklanın. Özellikle ruhsal stresler fiziksel belirtilerle karşınıza çıkabilir. Mars'ın içe dönük enerjisini bilinçli dinlenme, meditasyon ve iç temizlik için kullanın. Kariyer hedeflerinizi geçmiş aile meselelerinden bağımsız olarak gözden geçirin. Ani çıkışlardan uzak durun. Benlik ifadenizi güç mücadelesine değil, özgünlüğe yöneltin. Eğitim ve seyahatle ilgili gelişmeleri yeniden yapılandırmak gerekebilir. Sabırlı olmalısınız. Sevgili akrepler, bu süreç sizi hem görünmeyene hem de bastırılmış olana yönlendiriyor. Dış dünyaya karşı verdiğiniz mücadelelerin temeli aslında iç dünyanızdaki kırılmalarda yatıyor. Bu farkındalıkla hareket ettiğinizde bu dönem derin bir dönüşüm başlatabilir. Verimli ve mutlu bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba yaylar, gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Mars'ın Terazi burcuna geçişi var. Bu dönem sizin için özellikle sosyal çevre, idealler, aşk, çocuklar, özgürlük arayışı, kariyer hayalleri ve aidiyet duygusu gibi temaları tetikliyor olacak. 7 Ağustos 2025'te Mars Terazi burcuna geçiyor. 11. evinize yerleşiyor. Sosyal ilişkiler, ekip çalışmaları ve arkadaşlık bağlarında mücadele enerjisi artıyor. Ancak bu Mars Koç burcundaki retro Satürn ve Neptün kavuşumuna karşıt açı yapıyor. Bu kavuşum 5. evinizde, yani aşk, yaratıcı projeler, çocuklar ve hayattan keyif alma alanında büyük bir çözülmeyi, yeniden yapılandırmayı temsil ediyor. Aşk hayatınızda kafa karışıklıkları, geri çekilmeler, sosyal çevrenizdeki kişilerle romantik ilişkiler arasında çatışma, yaratıcı projelerde kararsızlık ya da yön kaybı, çocuklarla ilgili sorumluluklar ve kişisel arzular arasında denge kurma sorumluluğu gibi temalar ön plana çıkabilir. Bu karşıtlık sizi netlikten uzak iki uç arasında gidip gelen bir ruh haline sürükleyebilir. İdeallerinizle gerçeklik arasında kopukluk varsa bu dönem sizi yeni bir dengeye davet ediyor olacak. Aynı anda retro Merkür ile retro Plüton arasında da bir karşıtlık var. Seyahatler, akademik konular, inançlar ve uluslararası meselelerle ilgili kafa karışıklıklarına neden olabilir bu. Zihin yapınızda derin dönüşümler ve bilgiye yaklaşımınızda yeniden yapılandırmaya simgeliyor Plüton. Eğitim veya yurt dışı ile ilgili alanlarda, planlarda belirsizlikler yaşanabilir. İnanç sisteminizi sorgulama ve zihinsel krizler, kardeşler, kuzenler veya yakın çevreyle fikir çatışmaları, sözlü iletişimde manipülasyon, güç oyunları gibi gündemler karşınıza çıkabilir. Bu açı özellikle düşünce tarzınızı dönüştürmeniz gereken bir döneme işaret ediyor. Gerçekten size ait olan fikirlerle size öğretilmiş olanlar arasında ayrım yapmanız gerekebilir. Aynı anda Güneş ile Lilith arasında bir kare açı var. Güneş konumunuzu sizi ben kimim ve dünyadaki yerim ne sorularına yöneltiyor. Lilith ise kare açısıyla bilinç dışı korkularınızı tetikliyor. Ne gibi temalar önünüze çıkabilir? İnanç krizleri, geçmiş travmalarla yüzleşme, rüyalar, sezgiler veya iç sesinizin güçlü akışı, eğitim, yolculuk ya da manevi arayışlarda sapmalar, sabırsızlık, gizli öfke veya bastırılmış özgürlük arzusu gibi temalar ön plana çıkabilir. Bu kare içsel derinlikte çözülmeyi, bastırılmış arzuların yüzeye çıkmasını simgeliyor. Felsefi ya da spiritüel anlamda bir dönüşüm yaşayabilirsiniz. Dış dünyaya yönelmeden önce içsel denge şart. Jüpiter'le Ay arasında da bir kare açı var. Aynı zamanda ortak kaynaklar, maddi güvenlik, borçlar, miraslar, krediler, sahip olma arzusuyla ilgili güçlü bir gerilim yaratıyor. Yengeçteki Jüpiter duygusal olarak fazlasıyla bağlanma eğilimindeyken Ay'ın 2. evdeki konumu sizi ekonomik güvenlik arayışına yöneltebilir.
Finansal anlaşmalarda dikkatli olunmalı. Bu dönemde ortak harcamalar ya da yatırımlarda stres, maddi manevi güven ihtiyacı, özgürlük arzusu çatışabilir. Kazançlarınızda dalgalanmalar yaşanabilir bu dönemde. Bu süreç size gerçek değer nedir sorusunu sorduruyor. Sadece maddi anlamda değil, ruhsal olarak da neye yatırım yapıyorsunuzu bulacaksınız. Peki bu dönemde ne yapmalıyız? Sosyal çevre ve aşk hayatınızı netleştirin. Belirsizlikler çözülmek zorunda kalacaktır. Eğitim, seyahat ve iletişim alanlarında temkinli olun. Tekrar eden temalar sizi yeni bir zihinsel formata hazırlıyor olabilir. Psikolojik destek veya içsel çalışma bu süreçte çok faydalı. Maddi kararlar alırken acele etmeyin. Ortaklıklarda net olun. Ruhsal büyüme ve dönüşüm için bu dönemi bir içsel inziva gibi değerlendirebilirsiniz. Sevgili yaylar, bu dönem sizi hayattan aldığınız keyif, inançlarınız ve sosyal çevrenizle yüzleştiriyor. Dış dünyaya dönük maceraperest doğanızı sorgulamanız hem kişisel değerlerinizi hem de aidiyet duygunuzu yeniden tanımlamanız gerekiyor. Eğer iç sesinizi dinlerseniz bu süreçten çok daha güçlü çıkabilirsiniz. Verimli ve mutlu bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba Oğlaklar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Mars'ın Terazi burcuna geçişi var. Bu dönem sizin için özellikle kariyer, aile, ilişkiler, statü, kökler ve psikolojik derinlik temalarını yoğun biçimde harekete geçirecek. 7 Ağustos'ta Mars Terazi burcuna geçiyor ve 10. evinize yerleşiyor. Kariyer, statü ve toplumsal imajınızda hareket, mücadele, belki de gerilimli değişimlerin başladığını gösteriyor. Ancak bu Mars 4. evinizdeki retro Satürn ve Neptün kavuşumuna karşıtlık yapıyor. Ailevi sorumluluklar, yerleşim, ev içi düzen veya geçmişle bağlantılı konularda baskı ve kafa karışıklığı yaratıyor. İş aile dengesi kurmakta zorlanma, kariyer hedeflerinizin içsel güvenlik ihtiyaçlarınızla çakışması, evle ilgili taşınma, bakım ya da aile bireyleriyle sorumluluk çatışmaları, hem profesyonel hem de duygusal dünyada belirsizlikler gibi gündemler gündeminize gelebilir. Bu dönem dış dünyadaki duruşunuzla iç dünyanızdaki kırılganlıklarınızı aynı anda dengelemeniz gerektiğini söylüyor. Kariyerde netlik isteyen durumlar içsel huzur arayışınızla sınanabilir. Aynı anda retro Merkür ile retro Plüton arasında bir karşıtlık var. Ortak kazançlar, borçlar, vergi, miras, eşin kazançları gibi konularda kafa karışıklığı, belirsizlik ve iletişim sorunları yaratabilir Merkür burada. Plüton ise kendi kazanç gücünüz, özgüveniniz ve değer algınızla ilgili derin dönüşümleri simgeliyor. Para evinizde oluyor bu karşıtlık. Finansal konularda dikkatli olmalısınız. Ortak para, kredi, vergi, eşin parası, miras gibi konular özellikle. Değer verdiğiniz şeyleri yeniden sorgulamanız gerekebilir. Maddi güce dayalı ilişkilerde yüzleşmeler yaşanabilir. Psikolojik bağlar, kıskançlık, manipülasyon gibi gölge temalarla karşılaşabilirsiniz. Bu karşıtlık sizi hem kendi kaynaklarınız hem de başkalarıyla aranızdaki duygusal ve finansal bağları sorgulamaya itiyor. Ortaklıklar ve kriz alanlarında soğukkanlı olmak çok önemli olacak. Aynı anda Güneş ile Lilith arasında bir kare açı var. Ruhsal derinlik, krizler, dönüşümler ve cinsel temalarla gündeme getiriyor Güneş. Ancak bu enerji Akrep burcundaki Lilith ile kare yaparak sosyal çevrenizden gelen beklentilerle özel hayatınız arasındaki çatışmaları gündeme getiriyor. Güç mücadeleleri içeren sosyal ilişkiler, gizli kıskançlıklar ya da arkadaş çevresinden gelen baskılar, maddi ya da duygusal anlamda sizi zorlayan bir sosyal yapı, kolektif ideallerinizle kişisel dönüşüm süreciniz arasında gerilimler gibi temaları ön plana çıkarabilir. Bu süreç hem sosyal hem duygusal anlamda sizi bazı bağları gözden geçirmeye çağırıyor. Kim dost, kim yük ayrımını netleştirme zamanı olacak. Aynı anda Jüpiter ile Ay arasında bir kare açı var. Jüpiter 7. evinizde ilişkilerden, ortaklıklardan ve dış dünyadan büyüme getirebilir. Ancak Oğlak burcundaki Ay özbenliğiniz ile başkalarının beklentileri arasında bir çatışma yaratıyor.
İlişkilerde fazla fedakarlık yapma eğilimi doğabilir. Partnerle çatışmalı duygusal gündemler olabilir. Kendi ihtiyaçlarınızı ikinci plana itme, kişisel sınırlarınızı netleştirme gerekliliği doğabilir. Bu açı ben mi biz mi sorusunu önünüze koyar, kendi ihtiyaçlarınızı göz ardı etmeden ilişkilerde denge kurmak temel sınavdır. Peki biz bu arada neler yapabiliriz? Kariyer hedeflerinizi gözden geçirin ama ailevi konuları ihmal etmeyin. Finansal ortaklıklarda eski defterler açılabilir, net ve şeffaf olun. İlişkilerde duygusal manipülasyona dikkat edin, iç sesinizi dinleyin. Sosyal çevrede kıskançlık ya da dışlanma gibi temalarla yüzleşebilirsiniz. Dikkatli olun. Benliğinizi koruyarak ilişkilerdeki sınırlarınızı yeniden çizin. Sevgili oğlaklar, bu dönem sizi dış dünyada başarılı olma arzusuyla içsel huzur ihtiyacınız arasında hassas bir terazide yürümeye çağırıyor. Hem iş hayatınız hem ilişkileriniz hem de finansal konular açısından kırılgan ama dönüştürücü bir süreçtesiniz. Zihinsel ve duygusal sınırlarınızı sağlamlaştırırsanız bu dönem sizi bir üst aşamaya taşıyabilir. Verimli ve mutlu bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba kovalar, gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Mars'ın Terazi burcuna geçişi var. Bu dönem sizin için iletişim, yolculuklar, kardeşler, uzaklar, inançlar, eğitim ve zihinsel yapı gibi temaları ön plana çıkarıyor. Gökyüzü adeta sizi hem mikro hem makro düzlemde düşünmeye, sorgulamaya ve yeniden yapılandırmaya çağırıyor. 7 Ağustos 2025 tarihinde Mars Terazi burcuna geçiyor ve 9. evinize yerleşiyor. İnançlar, uzak seyahatler, akademik hedefler, yurt dışı bağlantıları, vize işlemleri, pasaport işlemleri konusunda hareketlilik getiriyor. Ancak 3. evinizdeki retro Satürn ile retro Neptün kavuşumu kardeşler, yakın çevre ve günlük iletişim alanlarında sizi yavaşlatıyor, kafa karıştırıyor. Burada hangi temalar önünüze gelebilir? Eğitim, yayıncılık ya da hukukla ilgili önemli gelişmeler olabilir. Kardeşler, kuzenler, komşularla ilgili geçmişe dayalı sorunların yeniden gündeme gelmesi mümkün. Zihinsel bulanıklık ve kararsızlık yaşayabilirsiniz. Bilgi kirliliği, yanlış haberler, çelişkili kararlar önünüze gelebilir. Bu süreç bilgiye nasıl ulaştığınız ve onu nasıl aktardığınız üzerine önemli sınavlar getirebilir. Düşünmeden konuşmak veya yeterince araştırmadan karar vermek sorun yaratabilir. Aynı anda retro Merkür ile retro Plüton arasında da bir karşıtlık var. Merkür 7. evinizde ilişkilerde yanlış anlaşılmalar, eski partnerlerle iletişim veya duygusal karmaşa yaratmakla meşgul. Bu karşı tarafta ise Plüton burcunuzda retro konumda ve sizi derin kişisel dönüşümlerden geçiriyor. İlişkilerde iletişim krizleri yaşanabilir. Eski partnerler ya da ortaklıklarla yüzleşme gelebilir önünüze. Kimlik arayışı ile ikili ilişkiler arasında gerilim olabilir. Kendi isteklerinizi bastırmadan ilişki kurmayı öğrenmelisiniz bu dönemde. Bu karşıtlık sizi hem kendinizi yeniden tanımlamaya hem de ilişkilerdeki dengesizlikleri görmeye zorluyor. Güç mücadeleleri ya da bastırılmış öfkede açığa çıkabilir. Dikkatli olun. Güneş ile Lilith arasında bir kare açı var aynı anda. Güneş 7. evinizde ilişkileri aydınlatıyor ama Lilith ise Akrep burcunda toplumsal statü, kariyer ve itibar alanında bastırılmış öfke, karanlık arzular ve mücadeleleri tetikliyor olacak. Hangi temalar önünüze çıkabilir? İlişki ve kariyer arasında çatışmalar, partnerinizin kariyer beklentileriyle sizin hayat hedeflerinizin çelişmesi, statü ve aşk arasında bir tercih sorumluluğu, toplum önünde nasıl görünmek istediğinizle özel ilişkilerinizin gerçekliği arasındaki farklar ön plana çıkabilir. Bu açı ilişkide ben kimim, toplum önünde kim olmak olarak algılanmak istiyorum sorusunu önünüze getirecek. Gerçek kimliğinizi bastırmadan hem sevilmek hem de saygı görmek için adımlar atmalısınız. Aynı anda Jüpiter ile Ay arasında da bir kare açı var. Jüpiter 6. evinizde iş ortamında büyüme, sağlıkla ilgilenme ve gündelik düzeni iyileştirme çabaları içinde, ancak Ay 12. evde bastırılmış duygular, yalnızlık ihtiyacı ve psikolojik yüklerle yüzleşmeye işaret ediyor.
Ne gibi etkiler karşınıza çıkabilir? Psikosomatik hastalıklar, uykusuzluk, bilinçaltı stresleri, iş yükü altında içsel olarak tükenmiş hissetme, yardım etmek isterken kendinizi feda etme eğilimi, gizli düşmanlıklar ya da arkadan dönen işler ön plana çıkabilir bu dönemde. Bu açı hem zihinsel hem fiziksel anlamda yavaşlamaya, öz şefkate davet ediyor. Sağlığınızı ihmal etmeden duygusal detoks yapmalısınız. Peki bu dönemde nasıl davranmalıyız? Akademik, hukuki ya da yurt dışı bağlantılı işlerinizde detaylarda çok dikkatli olmalısınız. Kardeşler, komşular veya yakın arkadaşlarla geçmişe dayalı sorunlar yeniden gündeme gelecektir. Dikkatli olmalısınız. İlişkilerdeki güç dengelerini gözlemleyin. Bastırılmış öfke patlayabilir burada. Kariyer hedeflerinizi duygusal gerçekliğinizle dengelemeye çalışın. Sağlığınızı ihmal etmeyin. Aman iş, stres, uyku üçgeninde denge kurun. Meditasyon, ruhsal çalışmalar ya da terapi bu dönemde size çok iyi gelebilir. Sevgili kovalar, bu dönem size bilgi ile bilgelik arasındaki farkı öğretmeye geliyor. Kendi iç sesinizi duymayı, zihinsel karmaşadan ayıklanmayı ve ilişkilerdeki gerçek gücünüzü keşfetmeyi öğreniyorsunuz. İçsel değişiminiz zamanla dış dünyada saygı ve başarı olarak yansıyacaktır. Verimli ve mutlu bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba balıklar, gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Mars'ın Terazi burcuna geçişi var. Bu dönem sizin için finansal krizler, psikolojik yüzleşmeler, ilişkilerde güven, miras, borç, destek arayışı, krediler, özdeğer gibi temaları sert şekilde gündeme taşıyor. Mars 7 Ağustos'ta Terazi burcuna geçiyor ve 8. evinize yerleşiyor. Ortak kazançlar, eşinizin gelirleri, miraslar, krediler, borçlar, psikolojik derinlikler, cinsellik temaları hareketleniyor. Ancak 2. evinizdeki retro Satürn ve Neptün kavuşumu kişisel kazançlar ve özdeğer konusunda sizi hem sınava tabi tutuyor hem de belirsizlik yaratıyor. Bu dönemde parasal krizler, alacak verecek konuları, eş ya da ortağın maddi sorumluluklarıyla yüzleşme, psikolojik yorgunluk, güvende hissetmeme, sahip olduklarınızla paylaştıklarınız arasında gerilim, kontrolsüz harcamalar ya da ödeme sorunları gibi temalar önünüze çıkabilir. Bu karşıtlık sizi benim olan ne, ortak olan ne sorusuyla yüzleştirecek. Kendi değerinizi başkalarının desteğiyle ölçmek yerine içsel güveni sağlamanız gerekiyor. Aynı anda retro Merkür ile retro Plüton arasında bir karşıtlık var. Retro Merkür iş hayatında iletişim aksaklıklarını, iş arkadaşlarıyla problemleri ya da eski işlerle yeniden uğraşmayı tetikliyor. 12. evinizdeki retro Plüton ise bastırılmış korkular, gizli duygular, gizli düşmanlıklar veya bilinçaltı süreçlerinde yoğun bir dönüşüm yaratıyor. İş ortamında eski sorunların geri dönmesi, gizli öfke, pasif agresif tutumlar, ruhsal çökkünlük ya da psikomatik rahatsızlıklar, ifade edilemeyen bastırılmış duygular bu dönemde önünüze gelebilir. Bu karşıtlık zihinsel ve ruhsal sağlığınızı zorlayabilir. Rüyalar, içe dönük sezgiler ya da terapi çalışmaları bu dönemde çok güçlü olabilir. Aynı anda Güneş ile Lilith arasında bir kare açı var. Güneş 6. evinizde iş, görevler, sağlık konularını ön plana çıkarıyor. Ancak Lilith inançlar, yurt dışı bağlantılar, hukuki meseleler ya da akademik alanlarda sizi bastırılmış öfke ve isyanla yüzleştiriyor olacak. Bu dönemde iş hayatınızda ideallerinizle gerçeklerin çatışması, inanç sistemlerinizin test edilmesi, yargı, ahlak, hak ve özgürlük konularında içsel öfke, ruhsal baskılar nedeniyle fiziksel enerjinin düşmesi gibi temaları önünüze getirebilir. Bu açı sizi haklı olmak mı, huzurlu olmak mı sorusuyla yüzleştirebilir. İnandıklarınızı sorgularken ruhunuzu yormamaya çalışın. Jüpiter'le Ay arasında da bir kare açı var aynı anda. Jüpiter 5. evinizde size aşk, yaratıcı projeler, çocuklar ve hobiler aracılığıyla büyüme imkanı sunuyor. Ancak Ay 11. evde Oğlak'ta sosyal çevrenizdeki sorumluluklar ve gelecek hedeflerinizle aşk hayatınız arasında denge kurmakta zorlanacağınızı gösteriyor.
Bu dönemde aşk hayatında arkadaş çevresi nedeniyle çatışma, kalabalıklar içinde yalnız hissetme, çocuklarla ilgili endişeler ya da sorumluluklar, gelecek planlarıyla anın keyfi arasında ikilem gibi etkiler ortaya çıkarabilir. Bu kare açı duygusal olarak doyum arayışınızı ve gelecekte ne olacak kaygınızı karşı karşıya getiriyor. Aşk, hobi ve çocuklar gibi alanlarda beklentiyi yönetmek önemli olacaktır. Peki ne yapmalısınız bu dönemde? Ortak maddi konularda açık ve net olun. Gizli kalmış borç ya da yükümlülükler açığa çıkabilir. Sağlık kontrollerinizi aksatmayın. Özellikle ruhsal sağlığınızı ciddiye alın. Gizli düşmanlıklarla uğraşmak yerine sezgilerinize güvenin, rüyalarınızı not edin. İş ortamında iletişim krizlerine dikkat edin. Özellikle eski meseleler yeniden gündeme gelecektir. Aşk ve arkadaş çevreniz arasında dengeyi kurun. Kimseyi memnun etmek için kendinizi feda etmeyin. İnanç sistemlerinizi esnetin. Her doğru her yerde geçerli olmayabilir. Sevgili balıklar, bu dönem sizi hem ruhsal hem finansal anlamda büyük bir arınma ve yeniden yapılanmaya zorluyor. Sınırlarınızı belirlemeniz, neyin sizin, neyin başkasına ait olduğunu netleştirmeniz gerekiyor. Kendi içsel gücünüzü keşfettikçe dış dünyada daha sağlam duracaksınız. Mutlu ve verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın.